Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bu hafta YouTube kanalımızın ırklar köşesinde size Bernese Mountain Dog yani Bernese dağ köpeklerini tanıtmaya çalışacağız. Bernese Mountain Dog'lar Türkiye'de yine popüler ırklardan bir tanesi. Büyük ırklar içerisinde popüler ve kolay tanınan, karakteristik bir fiziğe sahip olan, spesifik bir fiziğe sahip olan bir ırk. Burada da bir örneğini görüyorsunuz. Video içerisinde birkaç tane Bernese Mountain'ı göreceksiniz. Bu köpek isminden de anlaşılacağı gibi bir dağ köpeği ve ana vatanı İsviçre. Ve İsviçre'nin dağ köpeklerinin mastiflerle bazı ırklarla melezlenmesi sonucunda 1900'lerin başlarında yanlış hatırlamıyorsam 1907 gibi registre ediliyor. Yani kayıt altına alınıyor ve Bernese Mountain Dog olarak, Bernese dağ köpeği olarak kayıtlara geçiyor bu ırk. Oldukça iri bir köpek. Large breed, büyük ırklar içerisine dahil olan bir köpek. Yetişkin ağırlıkları 50-55 kiloları bulabilen bir köpek. Erkekleri tabii ki dişilerine göre biraz daha büyük. Oldukça iyi bir tüy yapısı var. Çok iyi bir alt tüy yapısı olan köpek ve karakteristik özellikleri 3 renk olmaları, tricolor dediğimiz kahverengi, beyaz ve siyahtan oluşan 3 renk kürkleri olan köpekler, Bernese Mountain Dog'lar. Bu ırkın en güzel özelliklerinden bir tanesi hem bölgelerinde iyi bekçilik yapabilen köpekler, görev alabilen, hem de son derece sosyal, uyumlu, şehir hayatına kolaylıkla adapte olabilen ve hatta ev hayatına da çok uygun olabilen köpekler. Sadece büyük olmaları, iri olmalarına bağlı olarak çok fazla insanların aklına gelmiyor böyle bir köpeğin evde rahatlıkla beslenebileceği. Egzersizlerine, yürüyüşlerine dikkat ederseniz evde aile yaşantısına, apartman yaşantısına çok güzel uyum gösterebilecek köpeklerden bir tanesi, ırklardan bir tanesi büyük ırklar içerisinde Bernese Mountain Dog'lar. Yine bu ırkın söylediğim gibi iyi bir alt tüy yapısı var. Soğuğa karşı çok dayanıklı bir ırk. Bernese'ler soğuk hava şartlarına son derece dayanıklıdırlar. Sadece şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Alt tüy yapıları çok kuvvetli olduğu için özellikle mevsim döngülerinde ciddi anlamda tüy kaybeden, tüy döken köpeklerdir. Evde besleyecek insanların bu ihtimali göz önünde bulundurması gerekir Bernese Mountain'larda. Bu ırkın bir takım genetik hastalıklara yatkınlıkları vardır. Özellikle tüm büyük ırklar için geçerli olan kalça displasisi, kalça çıkıklığına, dirsek displasisi, dirsek problemlerine ortopedik olarak yatkın olan bir ırk. Yanı sıra bütün büyük ırklarda var olan gastrik dilatasyon volvulus dediğimiz mide dönmesine yine yatkınlığı olan ırklardan bir tanesi Bernese Mountain Dog'lar. Bunun haricinde retinal problemlere yatkınlıkları var ve maalesef kansere yatkınlığı olan bir ırk. Yine bir kan pıhtılaşma bozukluğuna da tıpkı Dobermanlarda olduğu gibi von Willebrand sendrom dediğimiz sendroma da yatkınlığı olan bir ırk genetik olarak. Bu ırkın çok güzel, son derece uyumlu, dediğim gibi şehir yaşantısına, aile yaşantısına çok uyumlu, dışarıda da çok rahat yaşatılabilecek, ev içerisinde de çok rahat yaşatılabilecek bir ırk. Maalesef çok kötü bir özelliği var. Yaşam süresi en kısa olan ırklardan bir tanesi. Hatta istatistiki ortalaması maalesef 6-8 sene ile sınırlıdır. Bernese'lerin en büyük handikapı yaşam marjlarının düşük olması, hayat sürelerinin kısa olması. Bunun haricinde söylediğim gibi çok güzel bekçilik de yapabilen köpekler, aynı zamanda size sosyal anlamda çok rahat bir şekilde eşlik de edebilen köpekler. Egzersiz ortalamasına bakarsak orta derecede egzersize ihtiyacı olan köpekler. Yani uzun yürüyüşler tatminkardır Bernese'ler için. Bunun yanı sıra tabii ki serbest gezintiler, doğa yürüyüşlerine de son derece uygun ve çok keyif alan, bütün köpekler gibi son derece keyif alan köpeklerdir. Stabil mental algıları yüksektir. Düzgün eğitildiği takdirde, bu arada tabii antiparantez, eğitilebilirlikleri de oldukça yüksektir. Bernese'lerin çok kolay eğitim programına yanıt verebilen köpeklerdir. İnsan odaklanması yüksek olan köpeklerdir. Bu sebepten ötürü Bernese Mountain'ları seçen insan sayısı çok fazladır. Bernese besledikten sonra da Bernese'lere aşık olan insan sayısı da çok fazla. Etrafınızda da görebilirsiniz. Türkiye'de de artık yaygın, herkesin gördüğü zaman tanıdığı ırklar içerisinde Bernese Mountain'lar. Bu ırkın erkekleri tabii ki dişilerine göre daha iri oluyorlar. Bu ırkı Saint Bernard'larla çok fazla karıştıran insan oluyor. Biliyorsunuz Saint Bernard'lar aslında çok daha farklı fenotipte. Bernese'lerden çok daha büyük olurlar.
anatomik olarak da aslında çok daha uzun köpeklerdir. Basışları çok daha farklıdır. Ortopedik olarak da aslında farklılar ama büyük olmaları ve surat ifadelerinin benzerliğine bağlı olarak insanlar Bernese Saint Bernard'ları karıştırabiliyorlar birbirlerine. Bu ırkın yine önem gösterilmesi gereken sağlık problemlerinden bir tanesi de obeziteye olan yatkınlıklarıdır. Obur bir ırktır genellikle Bernese'ler. Dolayısıyla beslenmesine çok dikkat edilmesi gereken bir ırk. Yanlış veyahut da fazla beslenme sonucunda ciddi anlamda kilo alabilen ve obezite hastalığına yakalanabilen bir ırk. Tabii ki obezite hem köpeğin yaşamsal konforunu bozuyor, tıpkı insanlarda olduğu gibi, bizlerde olduğu gibi. Aynı zamanda da yaşam kalitesini düşürüp ömrünü kısaltan bir şey. O yüzden beslenmelerine çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle beslenmelerinde ırka uygun mamaların kullanılması, kuru mama kullanılıyorsa, eğer evde hazırlanan beslenme modelleri uygulanıyorsa, çiğ besleme olsun veyahut da evde rasyon hazırlama olsun, çok fazla yoğun miktarlar kullanılmamalı ve yoğun miktarlarda tahıl girmemesinde fayda var. Tahıl az da olsa girebilir rasyonlarına ama yüksek miktarda girdiğinde obeziteye yatkınlıkla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu ırkı besleme düşüncesi olan insanların özellikle düşünmesi gerekli olan tüy problemi, tüylerini mevsim döngülerinde kaybediyor olmaları, tabii ki büyük oldukları için ev içerisinde yer kaplamaları ama bence çok büyük bir problem değil bu. Bu arada Bernese Mountain'ları beslemek için illa çok büyük bir eviniz olması gerekmiyor. Bir köpeğin büyüklüğüyle evin büyüklüğünün ortak bir korelasyon olması gerekmiyor. 90 metrekare bir eviniz varsa da Bernese Mountain besleyebilirsiniz. Düzenli egzersiz ettirdiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız büyük ırklardan bir tanesi. Dediğim gibi şehir ve ev yaşantısına son derece adaptif algısı yüksek olan bir ırk Bernese Mountain'lar. Evet arkadaşlar, tüm bu anlattıklarımın ışığında Bernese Mountain Dog'lara aşık olan ve yıllardır Bernese Mountain'larla birlikte 4 tane Bernese Mountain'ı olan birisiyle tanışacağız. Aral Batman birazcık da 4 tane Bernese besleyen, evinde, apartman dairesinde onlarla birlikte yaşayan Aral Batman'ın köpekleriyle bir günü nasıl geçiyor ve Bernese Mountain Dog apartman yaşantısına uygun bir köpek mi ya da uygun hale getirmek için neler yapmak gerekli, bir onu dinlemek istiyoruz. Buyurun. Teşekkür ederiz. Biz sizin de bildiğiniz gibi bir tane Bernese Mountain Dog'la başladık ve daha sonra bir dişiyle beraber, sonra sizin kontrolünüzde olan bir eşleşmeyle şu anda 4 tane Bernese Mountain Dog bir aileyle beraber yaşıyoruz. Hiçbirini vermediniz. Hiçbirini vermedik. Hepsi bizde kaldı. Evet, bir aile halinde yaşıyorlar. Doğdukları günkü gibi yaşıyorlar. Burada tabii en önemli konu Bernese Mountain Dog. Bütün doğal yaşamına dengeli anlattıklarınızın devamında bu bir eşlik köpeği ve insan yaşamına, aile yaşantısına çok uygun köpekler. Kolay adapte oluyorlar. Biz 4 tane köpekle bir apartman dairesinde yaşıyoruz. Küçük bir bahçeleri var ama bütün aktiviteleri sizinle beraber. Bütün yakınlaşmaları sizinle beraber. Onlar sizinle beraber olmayı tercih ediyorlar. Dirsek teması istiyorlar. Yani sorsanız onlara bahçede mi kalmak istersiniz, yanımda mı? Tabii ki evin içinde olmak Kesinlikle evin içerisinde olmak istiyorlar. Sizinle yakın olmak istiyorlar. Ve apartman yaşantısına, diğer kent yaşantısına da son derece uygun köpekler. Uyumlu köpekler. Tabii bunu sağlamak için sizin yaptığınız bir takım şeyler var. Tabii yani burada aslında sizin bize öğrettiğiniz, bizim yaptığımız çok şey var. Sosyalizasyon, doğru sosyalizasyon burada çok önemli. Gezintiler çok önemli. İnsan teması, diğer insanlarla temas, çevreyle temas, araçlarla temas, diğer başka uyarıcılara karşı tolerans, bunların hepsi aslında bir köpek sahibi olarak yapılması gereken, hem sizin hem köpeğinizin huzuru, sağlığı açısından yapılan aktiviteler. Tabii. Sizin de bize öğrettiğiniz gibi aslında bu işin %80'i, çıkan huzursuzlukların %80'i aslında köpek sahibinin
adaptasyonu yapmamasından veya eksik yapmasından Ya da çıkıyor. egzersiz etmemesi. Egzersiz etmemesinden Tabii. kaynaklanıyor. Onların bütün hayatı sizsiniz ve sizinle beraber olmaktan ve sizin göstereceğiniz uyarıcılarla beraber yaşamaktan son derece mutlu oluyorlar. Evet. Biz de böyle mutlu 4 köpeğimizle beraber Birlikte yaşıyorsunuz. Bu arada Aral Bey akşamları gezintisinde şehrin içerisinde yaşayan biri. Şehir merkezinde yaşayan biri. Bol karşılaşıyoruz. Evet, gezintilerini hep köpekleriyle birlikte yapıyor ve 4 köpeğiyle birlikte yapıyor. Yani gezintilerine bütün köpeklere eşlik ediyor ve de hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Çok enteresan, şöyle problem yaşıyoruz. Köpeğim olmadığı zaman beni tanımıyorlar. Selam veriyorum öyle. Köpeklerle tanıyorlar. Köpekler olmadığı zaman beni tanımıyorlar. Daha selam veriyorum. Herkes selamımı alıyor ama köpeksiz selam verdiğim zaman kimse bana bu nereden çıktı diyorlar. Öyle bir sorun yaşıyoruz. Evet. Aral Bey'e de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, Bernese Mountain Dog besleyen ve onlara aşık olan, ırkı da çok iyi tanıyan ve tecrübe eden biriyle de ırkı konuşmuş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.